Doğarız, ölürüz ve bu iki olay arasında uzanan genişliğe zaman deriz. Zamanın akışı varoluşumuzun belki de en temel yönüdür. Ancak onu tanımlamaya çalıştığımızda kendimizi bir çıkmazda buluruz. Zamanı ne kadar incelersek o kadar elimizden kaçar. Gerçekliğimizin büyük bir kısmını yöneten fizik yasaları bile zamanın doğası hakkında net bir açıklama sunmaz. Zamanın var olduğu tartışmasızdır. Fakat onu algılama biçimimiz hem sezgilerimizi hem de aklımızı zorlar. Nobel ödüllü Steven Weinberg'in ünlü esprisini ele alalım. Zaman doğanın her şeyin aynı anda olmasını engelleme şeklidir diye söylemiştir. Biz faniler için zaman, güneşin ritmik döngüleri, mevsimlerin geçişi ve bedenlerimizin kaçınılmaz şekilde yaşlanmasıyla ölçülür. Şu anı sürekli geçmişe dönüştüren geri döndürülemez işaretlerdir. Zaman, mekanın aksine belirli bir düzene sahiptir. Nedensellik olayları birbirine bağlar. Eğer A, B'yi etkiliyorsa, B mutlaka A'dan sonra gerçekleşir. Bu doğrusal ilerleyiş zaman algımızın temelidir. Birbiri ardına mükemmel bir düzenle akan bir varlık, hayatlarımızı düzenler. Ancak Oxford Üniversitesi'nden David Deutsch'un belirttiği gibi, bu yaygın anlayış birçok çelişkiyle doludur. Kendimizi hayali bir zaman çizgisi üzerinde sabit bir hızla ilerleyen bir şimdide var olurken görürüz. Bu imge, evrendeki tüm olaylara arka plan oluşturan, sabit bir şekilde işleyen evrensel bir zaman fikrini ima eder. Fakat Deutsch bu düşüncenin saçmalığını vurgular. Zaman çizgisi boyunca ilerleme sadece zaman hareketiyle açıklanırsa, bu zaman hangi zaman içinde ilerlemektedir sorusuyla karşılaşırız. Bir gizemi çözdüğümüzü düşünürken aslında sadece yeni bir paradoks yaratmış oluruz. Newton'un öncülüğünü yaptığı klasik mekanik, olaylardan bağımsız olarak sabit bir hızda geçen zaman kavramı sunar. Newton'a göre zaman mutlak bir varlıktı ve maddi dünyadan bağımsız olarak var olurdu. Ancak bu kavram Einstein'ın görelilik teorisiyle köklü bir şekilde değiştirildi. Görelilik teorisi zamanın sabit bir varlık olmadığını gösterdi. Zaman genişler, gözlemcilerin göreli hareketlerine bağlı olarak uzar ya da kısalır. Hareket eden bir saat, hareketsiz bir saate göre daha yavaş işler. Bu görüşte zaman evrensel bir sabit değil, olaylarla iç içe geçmiş bir olgudur. Kuantum mekaniği ise durumu daha da karmaşıklaştırır. Kuantum düzeyinde parçacıklar öyle davranır ki bildiğimiz şekliyle var olmadığını gösterir. Örneğin fotonlar zaman deneyimlemezler. Kendi perspektiflerinden mekanı anında kat ederler. Bu bazı fizikçileri zamanın ortaya çıkan bir özellik olduğunu, yalnızca belirli ölçeklerde veya bağlamlarda var olan ancak temel düzeyde bulunmayan bir olgu olduğunu öne sürmeye yöneltmiştir. Burada zaman evrendeki belirli bir perspektifin yan ürünü olarak görünür. Temel bir yapı taşı değil. Böylece kendimizi kafa karıştırıcı bir pozisyonda buluruz. Günlük yaşantımızda zaman, yaşamlarımızı ve nedensellik anlayışımızı yapılandıran, inkar edilemez bir güçtür. Ancak onu analiz etmeye başladığımız anda aşılmaz zorluklarla karşılaşırız. Sözlük basit bir tanım sunabilir. Zaman, bir eylemin, sürecin ya da koşulun var olduğu ya da devam ettiği ölçülebilir süredir. Fakat bu sorunu sadece ötelemektir. Bize zamanın ne yaptığı söylenmiştir. Ancak ne olduğu söylenmemiştir. Bir saatin tanımını almış ama zamanın özüne ulaşamamışızdır. O halde soru hala geçerlidir. Zamanın gerçek doğası nedir? Basit bir açıklama yapılmasına direnir ve en titiz bilimsel çerçeveleri bile aşar. İnsan deneyimimizde zaman varoluşun derinliklerine işlemiştir. Ancak metafiziksel temelleri hala gizemlidir. En iyi söyleyebileceğimiz şey zamanın değişim, hareket ve olayları algılayış biçimimizle yakından ilişkili olduğudur. Gerçekliği tartışmasızdır. Ancak aynı zamanda varlığımızın anlaşılmasında ne kadar önemliyse o kadar da gizlidir. Böylece zamanın metafiziksel sorgulaması devam eder. Belki de söyleyebileceğimiz en büyük gerçek, Aziz Agustinus'un asırlar önce ima ettiği gerçektir. Peki zaman nedir? Biri bana sormazsa biliyorum. Soranı açıklamak istersem bilmiyorum. Zaman, insan varoluşunun en derin ve çözülemez bilmecelerinden
biri olarak kalmaya devam etmektedir.